Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu minik civcivden yapacağız. Bakın bu şekilde. Çok tatlı oluyor. Uçan civciv modelimizde kullandığımız civcivi yapacağız. Böyle bakın. Hemen şöyle koyalım. Şöyle uçuralım hatta. Böyle. Anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Farklı yerde kullanabilirsiniz. Bakın böyle. Ben size göstermek için bunun iki tarafını da göz işledim. İsterseniz böyle, isterseniz de bu kanalımdaki kuş videosunda kullandığım gözü işledim buraya bakın. Böyle de kullanabilirsiniz. Böyle yapmak istemiyorsanız. Gayet güzel ve tatlı bir tarif ve kolay bir basit bir tarif. Şöyle koyalım. Malzemelerimize baktığımızda ben pamuklu ip kullanıyorum. Bunda da yine pamuklu bir ip tercih ettim. Şu şekilde tığımız 2 numara 2 milimlik bir tığ. İç kısmını doldurmak için boncuk elyaf kullandım. Malzemelerimiz bu şekilde. Hemen yapımına başlayabiliriz. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet, hemen ipimi aldım. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Bu şekilde sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Halkamızın şu ipini çekiyorum ve biraz küçültüyoruz halkamızı. Şimdi bunun içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Bakın battım. Tığımda 2 tane ilmeğim oluyor. İkisini birden çekiyorum. Bir, ikinci sık iğnemiz, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi sihirli halkamızın bu ipini çekip halkamızın ortasını kapatıyoruz. Bu arada buraya ilmek belirleyici koyuyorum. Şöyle yerimizi kaybetmemek için. Ben ilmek belirleyici olarak ip kullanıyorum bu arada. Daha kolay geliyor ip kullanmak bana. Şimdi hemen şu ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. Bakın ilk yaptığımız hemen. Batalım. Ve hemen buradan sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Bir sık iğne yaptım. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2. İkinci sıramıza geçmiş olduk. Bu sırada bütün ilmeklerin üzerlerine ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Yani toplam 6 tane artırma yapmış oluyoruz. İlk artırmamızı yaptık. Yan tarafa geçiyorum. Bir sık iğne, aynı yere ikinci. İkinci artırmayı yaptık. Yan tarafa üçüncü artırmamız. Bir, aynı yere ikinci sık iğne. Dördüncü artırmamız. Bir, aynı yere iki. Beşinci artırmamız. 1, aynı yere 2 ve 6. ve son artırmamızdayız bakın. İlmek belirleyicimizin olduğu yere geldik zaten. Oraya da 1, aynı yere ikinci sık iğne. Evet, bu sıramızda bitirmiş olduk. Şimdi ilmek belirleyicim ipimi böyle öne doğru çekiyorum ve yerimizi belirliyoruz. Şuradaki bakın sihirli halkamızın ortası açık kaldı. Orayı tamamen böyle çekerek kapatıyorum. Tamamen kapattık halkamızın ortasını bakın. Şimdi 3. sıramıza geçtik. Burada bir tek bir çift yaparak ilerliyoruz. Hemen ilk ilmeğime batıyorum. Bir sık iğne. Yan tarafa aynı yere 2 tane sık iğne. 1, aynı yere 2. Yan tarafa bir sık iğne. Bunun yanına aynı yere 2 tane sık iğne. 1, aynı yere 2. Yani bir tek bir çift oluyor bu. Bir tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Bir tek, yan tarafa bir çift. Yan tarafa bir tek. Bunun yanına aynı yere 2 tane. Bir, aynı yere 2. Hemen yan tarafa geçiyorum. Bir tek, yanına aynı yere 2 tane. Bir, aynı yere 2. Bakın son 2 tane ilmeğim kaldı. Onlara da aynı şekilde bir tek bir çift yapıyorum. Bir tek ve bir çift. Aynı işlemi 6 kere tekrarlamış olduk. Bakın sıra sonunda toplam 18 tane sık iğnemiz oldu ve 4. sıramıza geçtik. İpimi arkaya alıyorum. Böyle yerimizi kaybetmemek için ipimizi arkaya aldık. Şimdi 4. sıramızda ilk olarak bir tek bir çift yaparak başlayacağız. Şu ipimi şöyle alayım, daha rahat görün. Bakın. Hemen ilk ilmeğime batıyorum. Bir sık iğne, yanına aynı yere 2 tane sık iğne yine. Bir tek bir çift yaptık.
Şimdi artık 2 tek bir çift yaparak ilerliyoruz. Yani yapalım. 1, 2 tek yaptım. 2 tane sık iğne yaptım yani. Bunun yanına da aynı yere 2 tane sık iğne. 1, aynı yere 2. 2 tek bir çift yapıyoruz yani. 1, 2 tek. Yan tarafa aynı yere 2 tane. 1, 2. Bu şekilde 2 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda şuradaki bir tane ilmeğim kalacak. Buraya kadar örüp gelelim. Evet, bakın son bir tane ilmeğim kaldı. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bu sıramızı da bitirmiş oluyoruz. 1, 2, 3, 4 sıra ördük ve 5. sıramıza geçtik. Burada 4 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Yani 5, 6, 7 ve 8. sıraları 24 sık iğne yaparak örüyoruz. Farklı hiçbir işlem uygulamadan örüp geliyoruz. 4 sıra düz örüp gelelim. Evet, bakın bu şekilde tamamlandı. Toplam 8 sıra örmüş olduk. Şimdi 9. sıramızdayız. Burada 3 tek bir çift yaparak ilerliyoruz. Hemen ilk ilmeğime batıyorum. 1, yanına 2 ve 3 tane sık iğne yaptık bakın. Şimdi bunun yanına aynı yere 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1, aynı yere 2. Bakın 1, 2 ve 3 sık iğne yaptık. Bir tane çift yaptık. Yani aynı yere 2 tane sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar 3 tek bir çift yaparak geliyoruz. Sıra sonunda toplam 30 tane sık iğnemiz olacak. Tamamlayıp gelelim. Evet, tamamladım. İpimi arkaya alıyorum. Bu şekilde. Ve kaçıncı sıramızdayız şu an? 10. sıramıza geçtik. Burada bakın 10. sıramızdayız. Burada ilk olarak 2 tek bir çift yaparak başlıyorum. Hemen ilk ilmeğimize batalım. Bakın şöyle göstereyim. Buraya batıyoruz. Yani hemen sıradaki ilmeğimize. 1, yan tarafa 2. 2 tek. Bunun yanına aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2. 2 tek bir çift yaptık. Şimdi artık 4 tek bir çift yaparak ilerliyoruz. Hemen başlayalım. 1, yan tarafa 2, yan tarafa 3 ve yan tarafa 4. 4 tane sık iğne yaptık. Bunun yanına aynı yere 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1, aynı yere 2. Bakın 4 tek bir çift yaparak tamamladık. Evet. Sıra sonuna kadar 4 tek bir çift yaparak ilerliyoruz. Sıra sonunda şöyle göstereyim. Son 2 tane ilmeğimiz kalıyor. Bu ve bu kalacak. Bu 2 ilmek kalana kadar örüp geliyoruz. 4 tek bir çift yaparak geliyoruz. Farklı hiçbir işlem uygulamadan. Son 2 ilmeğe kadar örüp gelelim. Evet, bakın son 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. Burada ilmek belirleyicimi yanlışlıkla çıkardım ben. Son 2 tane ilmeğim kaldı. Bunların üzerlerine de 2 tane sık iğne yapıyorum. Birer tane yani. 1, yan tarafa da aynı şekilde ikinci sık iğnemiz. Sıra sonunda toplam, bu ipimizi alalım. Sıra sonunda toplam 36 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Ve 10. sıramızı tamamladık. İsterseniz birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bakın bu şekilde 10 sıra ördük. Şimdi 11. sıramıza geçtik. Burada 11, 12, 13 ve 14. sıraları yani 4 sıra düz bir şekilde 36 sık iğne olarak örelim. Farklı hiçbir işlem uygulamadan 4 sıra düz örüp gelelim. Evet, tamamladım. Bakın toplam 14 sıra örmüş olduk. Bu şekilde. Şimdi 15. sıramızdayız. Burada artık azaltmalara başlıyoruz. Eksiltme yaparak ilerleyeceğiz. Şu şekilde ipimi arkaya alıyorum. Ve bu sırada 2 tek bir eksilt yaparak ilerliyoruz. Hemen ilk ilmeğimize batalım. Bir sık iğne. Yanına bir tane daha sık iğne. 2 tane sık iğne yaptık. Şimdi yan tarafa bir tane azaltma yapıyoruz. Azaltmamızı da nasıl yapacağız? Şöyle göstereyim bakın. Sık iğnemizin 2 tane dalı var. Bir ön tarafta, bir de arka tarafta. Bir ön tarafta, bir de arka tarafta. Şurada daha iyi görünüyor. Burası arka taraf, burası ön taraf. Yani bize bakan taraf. Biz ön taraftaki ilmeklerini alıyoruz. Hemen şöyle bakın. Ön taraftaki ilmeğini aldım. Arka taraftaki ilmeği duruyor. Bunu aldım. Bir de yan taraftaki ön ilmeği aldım.
Bu şekilde ikisini birden çekip azaltmamı tamamlıyorum. Eksiltme yapmış olduk. 2 ilmeği birlikte ördük yani burada. Şimdi yine 2 tane sık iğne örüyorum. Hemen yan taraftaki ilmeğime batıp bir, yanına bir tane daha yapıyorum. 2. 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi bir tane eksiltme yapıyoruz. Nasıl yapıyorduk? Ön ilmeklerinden alıyorduk değil mi? Bakın bunu aldım. Bir de yan taraftaki ilmeği alıyorum ve ikisini birden çekip bakın tığımda 2 tane ilmeğim oluyor. Bu şekilde azaltmamı tamamlıyorum. Bakın eksiltme yaptık. 2 ilmeği birlikte ördük yani. Sıra sonuna kadar aynı işlemle uyguluyoruz. Bakın şöyle sıra sonuna kadar farklı hiçbir işlem uygulamadan 2 tek bir eksilt yaparak geliyoruz. Sıra sonunda toplam 27 tane sık iğnemiz olacak. Tamamlayıp gelelim. Evet, tamamladım. Şimdi ipimi öne doğru çekiyorum. İlmek belirleyicimi yani. Bu sıramızda kaçıncı sıramıza geçtik burada? Artık 16. sıradayız. Burada bir tek bir eksilt yaparak ilerliyoruz. Hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Yan tarafına eksiltme yapıyoruz. Nasıl yapıyorduk? Yan taraftakinin ön ilmeğini alıyoruz. Onun yanındakinin de ön ilmeğini alıyoruz. Bakın bu şekilde. Bu ikisini birden çekip böyle tığımda 2 tane ilmeğim oluyor ve bu şekilde bunları da çekerek eksiltmemi tamamlıyorum. Bakın 2 ilmeği birlikte örmüş olduk. Yan tarafa bir tane sık iğne yapıyorum. Bunun yanına bir tane eksiltme yapıyorum. Evet. Aynı şekilde yaptım bakın. Bir tek bir eksilt yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bir tek bir eksilt yaparak geliyoruz. Sıra sonunda toplam 18 tane sık iğnemiz olacak. Tamamlayıp gelelim. Evet, bakın bu sıramızı da bitirdik. Şimdi burada örmeye devam etmeden önce ben bunun içine elyafla dolduracağız öncelikle. Sonrasında bunu eğer uçan civciv modelinde kullanacaksanız bu civcivi burada mıknatısları da koymanız gerekiyor. Elyafın altına koyacağız çünkü. Bakın burası baş kısmı. Bu kısma koyuyoruz mıknatısları. Ben 3 tane mıknatıs kullandım. Çünkü benim mıknatısımın çekim gücü biraz az olduğu için 3 tane tercih ettim ben. Sizinki daha güçlüyse daha az da kullanabilirsiniz. Mıknatıs sayısını. Bu şekilde koydum. Ama eğer bunu farklı bir yerde kullanacaksanız, anahtarlık olarak kullanacaksanız falan mıknatısa zaten gerek yok. Hemen elyafla da dolduralım üzerine. Bu şekilde elyafı da dolduruyoruz. Evet, bakın böyle doldurdum. Şimdi son sıramızdayız artık. Toplam 18 tane ilmeğimiz kalmıştı. Bunların üzerlerine hep eksiltme yaparak devam edeceğiz. Toplam 9 tane azaltma yapacağız yani. Hemen eksiltmelerimizi yapalım. Burada mümkün olduğu kadar sıkı yapmaya çalışın. Çünkü eksiltme yaptığımız için delikli görüntü oluşabilir. İsterseniz tığ numaranızı bile küçültebilirsiniz. Şimdi hemen yan taraftaki ilmeğe batıyorum. Burada ben ilmek belirleyici kullanmayacağım. Daha kolay örebilmek için sayarak ilerleyeceğiz. Hemen ön ilmeklerinden batarak ilk azaltmamı yapıyorum. 1, yan taraf ikinci azaltmam. Yanına üçüncüyü yapacağım. Şöyle ön ilmeklerden alarak. Şurada ilmek kaldı. Üçüncüyü yaptık. Hemen dördüncüyü yapıyorum. Beşinci. Altıncı. Yedinci. 8. azaltmamız. Ve son azaltmamızdayız. 9 tane yapıyorduk. Bu 9'uncu. Evet, tamamladık. Şimdi burada zincir çekmiyorum. İpimi bu şekilde uzun bırakacağım biraz. Şöyle kestim. Buraya hemen iğneme takacağım ipimi. İlmekleri toplayacağız tek tek. Evet, şimdi bakın. Hemen bu en son bitirdiğimiz yerin bir yanına
Yine bize bakan ilmeklerinden batarak ön ilmeklerinden batıyoruz. Arkadaki ilmekleri kalıyor. Bakın biz bunu alıyoruz. Arkadaki kalıyor. Hemen ön ilmeğinden batıyorum. Geçiriyorum. Yan tarafa da bu şekilde ilmekleri teker teker topluyoruz. 3 tane aldık. 4 5 altıncıyı alıyorum. 6 bir tane daha alalım yeterli gibi. 7. Şimdi ipimi böyle çekiyorum. Bakın tamamen kapanıyor. Evet. Bu şekilde kapanmış oluyor. Şimdi bu ipimi de böyle buradan, hatta bir tane daha bile yapabilirmiştim. Çok az bir miktar açıklık kaldı. Oradan da bir deneyelim bakalım kapanacak mı? Bir tane daha geçirdim. Evet. Şimdi ipimi gizleyeceğim. Şöyle batıyorum yan tarafa. Burada herhangi bir yerden çıkartıyorum. Sonra bunu da iyice sabitliyoruz. Bunu da bu şekilde bakın alt ilmeğine batarak karşı taraftan çıkarıyorum. Evet, ipimizi kesebiliriz artık. Bu ipimizi de içeri gizleyeceğiz. Evet, şurada. Bunu da içeri gizleyelim. Bu kısmı tamamladık. Şimdi kanatlarını yapalım civcivimizin. Hemen ipimi aldım. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkanın içi, şu ipimi çekiyorum bu arada. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu ipimi çekip halkayı kapatacağım. İlk olarak bir şu ilmeğimize batalım. Kapatınca daha zor batılıyor çünkü daha zor geçiyor. Hemen buraya ilmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyorum. Ve üst sıramıza geçmiş olduk. Şu ipimi artık çekip sihirli halkamızın ortasını tamamen kapatabiliriz. İkinci sırada bütün ilmeklerin üzerlerine ikişer tane sık iğne örüyorum. Yani 6 tane artırma yapmış oluyoruz. Zincir yaptığım yerden batarak başlıyorum. Bakın hemen buradan. Bir sık iğne, aynı yere bir tane daha sık iğne. 2. Yan tarafa geçiyorum. Bir sık iğne, aynı yere ikinci sık iğnemiz. Yan tarafa üçüncü artırmadayız. Aynı yere iki tane sık iğne. Dördüncü artırma, bir, aynı yere 2. Beşinci artırma, bir, aynı yere 2. Ve son artırmadayız. 1, aynı yere 2. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. Ve ilmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyoruz. Şu ortadaki boşluğu tamamen kapatalım. Sıra sonu toplam 12 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bu sihirli halkanın ipini keseceğim. Şöyle kısalttım iyice. Şimdi örgümüzü şöyle ikiye katlıyoruz. Bu bizim düz tarafımız. Bu şekilde ikiye katlıyoruz. Ve bu ilmekleri topluyoruz tek tek. Hemen başlayalım. Bakın yan taraftaki ilmeğe batarak başlıyorum. Bir buna, bir de tam karşısına denk gelecek şekilde. Bir de tam karşısından şöyle bakın. Karşılıklı battım. Alıp sık iğne yapıyorum. Yan tarafa batıyorum. Karşılıklı ilmekleri alıyoruz. Sık iğnemizi tamamlıyoruz. 2 oldu. Yan tarafa. Üçüncü. Yan tarafa. Dördüncüyü yapıyorum. Ve bir tane kaldı. Bunu da alalım. Burayı da şu şekilde hemen batıyorum. Ve beşinci. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Burada ipimi içeri gizleyeceğim. Şu şekilde. Hemen alıp çok açıkta kalmasını istiyorum. Çok görüntüsü kötü duruyor. Burada ip olduğunu gizlemeye çalışıyoruz. Bitiş noktamızı gizlemeye çalışıyoruz yani bakın. Bunu da şöyle şuradan geçirelim. Evet, yeterli. İpimizi kesiyoruz. Kanadımız hazır.
Bu parçadan 2 tane yapacağız. Bakın bu şekilde oldu. Aynısından bir tane daha yapalım. Gelelim. Evet, bakın bu şekilde kanatları hazırladım. Şimdi hemen fiyonk yapımına geçelim. Onun için de ben lila renkte ip kullanıyorum. Hemen ipimi hazırladım. Sihirli halka yapıyoruz. Bakın böyle. Hemen bir sihirli halka oluşturalım. Şu ipimi çekiyorum. Daha kolay örebilmek için. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. İpimi bir kere doluyorum. Sihirli halkanın içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Battım. Tığımda 3 tane ilmeğim oldu. Bunu 2 seferde çekiyorum. İkisini bir, ikisini bir. İpimi bir kere doluyorum. Sihirli halkama batıyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. 2 seferde çekiyorum. İkisini bir, ikisini bir. 2 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Sihirli halkama batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle direkt çekiyorum ipimi yani. Halkamızı biraz küçültelim. Evet. Şimdi bakın ilk parçası oluştu. Aynı işlemi tekrarlayıp bir tane daha yapıyoruz bundan. 2 tane zincir çekiyorum. Sihirli halkanın içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci ikili trabzanımız ve ikinci ikili trabzanımız. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum ve sihirli halkanın içerisine ilmek kaydırma yaparak kapatıyorum. Direkt çekiyorum yani. Bir tane zincir çekiyorum ve bitirmiş olduk. Şimdi bu ipimizi, bitirdiğimiz ipi biraz uzun kesiyorum. Etrafını biraz dolayacağız çünkü. Sonrasında ipimi çekiyorum. Sihirli halkanın ipi buydu, bakın kısa olan. Bunu bir iyice çekerek şöyle halkamızı kapatıyoruz tamamen. Sonrasında bu ipi arkaya tutuyoruz ve şu uzun ipi, kestiğimiz ipi örgünün tam orta kısmına denk gelecek şekilde doluyoruz. Bu şekilde bakın. Fiyonk görüntüsünü verebilmek için bu şekilde doluyoruz. Evet. Bu kadar yeterli. Bakın böyle oluşuyor. Şöyle düzeltelim elimizde. Arka tarafta bu sihirli halkanın ipiyle bu ipimizi bağlıyoruz. İpimizi iyice sabitlemiş oluyoruz. Hemen bağlayalım. Bir kere daha bağlayacağım. Sonrasında ipimizi kısa keseceğiz. 2. Şimdi bu ipimizi kısa kesiyoruz. Tamamen kökten şu şekilde keselim. Çünkü civcivimize yapıştıracağız bunu. Böyle şöyle elimize düzenleyebiliriz. Evet, bu parçamızı da tamamladık. Şimdi artık civcivimizin işlemelerini yapalım. Hemen iplerimizi hazırlayalım. Evet, ilk olarak burnunu yapacağım. Bunun için turuncu ipimi bu şekilde iğneme geçirdim. Biraz uzun kestim. Çünkü ayak kısımlarını da bu iple işleyeceğiz. İlk olarak burnun yerini bir belirleyelim sizinle. Bakın bu üst kısımda sihirli halkamızdan sayarak başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunun yani 8 ve 9. sıraların ortasına bu şekilde işleyeceğim. Buraya da nasıl işleyeceğiz? Bakın iğnemi şöyle takıyorum. Böyle daha rahat görülür. Hemen sayıyoruz şu şekilde, bakın 1 ve 2. İkinci iğnemi de buraya batırıyorum. 2 sık iğnenin üzerine işleyeceğiz bu şekilde. Hemen ipimi aldım. Şöyle arka taraftan iğnemi geçiriyorum ve burada ilk iğnemi batırdığım yerden çıkarıyorum. İğnemi aldım. Şöyle arkada bakın böyle biraz bırakıyorum orayı. Tamamen çekmiyorum. Sabitlemek için kullanacağız orayı çünkü. Sonrasında bu iğnemi de çıkarıp buraya batırıyorum. Böyle ve ilk battığım yerden, iğnemi ilk çıkarttığım yerden tekrardan çıkıp bu şekilde burnunu işliyoruz. Birkaç kere aynı işlemi tekrarlayarak oluşturuyoruz. Bakalım kaç seferde daha güzel olacaksa. 2 oldu. Bir kez daha yapsam diye düşünüyorum. Böyle de güzel oldu bence. Bu şekilde de olabilir.
Şimdi ipimi tekrar buradan giriyorum. Üçüncüyü yapmayacağım çünkü. İki güzel oldu. Hemen ayak kısımlarını yapacağız. Şöyle göstereyim. Bakın bu kısımları yapacağız. Şimdi bu iğnemi ilk olarak bir burada dursun. Şimdi bakın buradan en son işleme yaptığımız yerden aşağı doğru sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ve 6. sıraları aşağı doğru sayınca buradan yapacağız. Hemen şuraya bakın, bu noktaya iğnemi taktım. Yerimizi kaybetmeyelim diye. Aynı sıradan bu şekilde ilerliyorum. Ben sayı vermiyorum. Siz göz kararı da yapabilirsiniz. Çok önemli değil sayılar. Bunu da şöyle şuradan batıralım. Bakın böyle. Tam karşılıklı olsun. Hatta şunu biraz şöyle bir tane yana alalım. Bunu da biraz bu tarafa alalım. Evet. Böyle güzel oldu. Şimdi buralardan ayaklarını işleyeceğiz. Yapacağız. Hemen iğnemi buradaki iğneyi çıkarıyorum. Ve tam bu noktadan bu iğnemi çıkaracağım. Bakın. Bu şekilde buradan bu iğnemi çıkardım. Böyle çekiyorum. Evet. Şu burun kısmını bir düzeltelim. Şöyle elim iğneyle itelim. Bu şekilde bir ayarlayalım. Evet. Şimdi bu ipimizi şu şekilde iki aşağısına bakın. Tam 1 ve 2. Buradan batırıyorum. Ve ayaklarımızı oluşturuyoruz. Birkaç kere tekrarlıyorum. Ayak görüntüsü oluşana kadar bir dolgun bir görüntü oluşsun istiyorum ben. O görüntüyü elde edene kadar bu şekilde dolduruyorum. Evet, son iğnemi batırıyorum. Bakın bu artık son dolamam olsun. Bunu da şöyle batıp tam karşıda bu iğnenin olduğu yerden çıkaracağım yine. Şu şekilde batıyorum ve tam o iğnenin olduğu yerden çıkarıyorum. İğnemizi alalım artık. Böyle. Bakın ilk ayağını oluşturmuş olduk. Şimdi ikinciyi de aynı şekilde iki aşağısına bakın tam buraya iki sıra sayıyoruz. İki sıra aşağısına batıp aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Evet, bakın son bir tane daha yapacağım ve ipimi tam şurada ilk giriş yaptığımız noktadan çıkartacağım. Buradan çıkarıyorum. Şöyle düzenleyerek çekelim. Evet. Ve burada ipimi keseceğim ve bu iki ipi bağlıyorum. İyice iplerimizi sabitlemiş oluyoruz yani. Dipten kesip bunu içeri gizliyorum. Şöyle çekiştirerek bu delik görüntüsünü kapatabiliriz. Bakın böyle ilk kısmını tamamladık. Şimdi gözlerini yapalım. Hemen siyah ip alıp geliyoruz. Evet, siyah ipimi aldım. Bunu hemen iğneme geçiriyorum. Evet. Hemen şöyle arka taraftan bakın böyle yine arka taraftan batıyorum. Burada şöyle göstereyim. Burnun bir üst sırasına denk gelecek şekilde bakın böyle buradan çıkartacağım. Bunun bir yanına şuraya batacağız yani. Oradan çıkaracağız iğnemizi. Böyle. Evet. Çekiyorum. Burada yine tamamen çekmiyoruz. Biraz açıklık ipimizden biraz bırakıyoruz. Bir üst sıraya bir sıra üstüne hemen batıyorum ve karşı taraftan çıkartacağım. Şöyle bakın ilk gözümüzü oluşturuyoruz bu şekilde. Böyle oluşuyor. Karşı tarafta da aynı sıradan çıkardım yine. Burada da yine aynı şekilde sayıyoruz. 1 ve 2. Burada buradan batacağım. Buradan daha güzel duruyor çünkü. Hemen göstereceğim size şimdi. Bakın böyle. Böyle oluyor. Ve sayılarını, yerlerini yine siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Daha yakın da yapabilirsiniz. Böyle daha güzel duruyor benim için. Ben böyle yaptım. Hemen ipimizi keselim.
Sonrasında bunu bağlıyorum ve sabitleyip içeri gizliyorum. Evet. Şimdi artık kanatlarını da takalım. Hemen kanatlarımızı alıyoruz. Bu şekilde dikebilirsiniz. Dikerek de yapabilirsiniz. Ben şimdi yapıştıracağım. Hemen yapıştırıcımdan şöyle sıkıyorum. Soğuk silikon kullandım ben bu arada. Siz ne yapıştırıcı kullanmak isterseniz fark etmez. Şöyle tam yana denk gelecek şekilde yapıştırıyorum. Böyle yapışana kadar tutuyorum. Hemen ikinci parçayı da aynı şekilde yapıştırıcımdan sıkacağım. Bunu da tam karşısına denk gelecek şekilde bakın. Şöyle en son kapattığımız kısmı öne geliyor. Bakın böyle tutuyorum. Şöyle ikisi tam karşılıklı duracak şekilde yapıştırıyorum. Sonrasında tokasını takacağız. Yapıştıracağız daha doğrusu. Şöyle tokasına da aynı şekilde yapıştırıcıdan sıkıp buraya yapıştıracağım arkasına. Bakın burası en son düğüm attığımız yerdi. Sabitlediğimiz kısımdı. Oraya biraz yapıştırıcıdan döküp bunu da sabitliyorum. Şöyle tutalım. Evet. Bakın böyle daha güzel oldu. Bunu da buraya sabitliyoruz. Evet, bitirmiş olduk. Bakın bu şekilde. Çok tatlı oldu. Gayet güzel oldu. Dediğim gibi bunu anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Çiçek buketlerinizde bile kullanabilirsiniz. Böyle kullanılıyor buketlerde de. Ben bakın bu şekilde anahtarlık olarak da yaptım. Gözde bu şekilde değil de sayfamda anlattığım kuş modelindeki gözü kullandım. Bakın bu şekilde işleme yaptım. Böyle de kullanabilirsiniz. Hangisini tercih etmek isterseniz. Anahtarlık olarak da kullanılıyor. Gayet güzel oldular. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.